Arkadaşlar bizim Depo Savaşları serimizin yeni bir bölümü bu. Ortalık dağınık ve dolu. Oturacak yer kendimize zor bulduk. Sizin de kafanız karışıyor. Bir farklı yerde çekiyoruz. Bir burada çekiyoruz videoları. Anca nereye sığarsak orada çekiyoruz çünkü. Bugün çok fazla ürün var. Bilgisayarlar, telefonlar, çeşitli multimedya aletleri, değişik şeyler var. Bu bilgisayardan başlayalım önce. Bu arada Depo Savaşları ne değildir, nedir diye soracak olan arkadaşlarımız bu videoyu izledikten sonra serinin ilk bölümüne gidip bakabilirler. Orada detaylıca anlatmıştık zaten. O zaman şimdi başlayalım bu kasada. Are you listening? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kasa Windows 7 Starter. Windows 7. Ama içi falan temiz gayet. Yani büyük ihtimal çalışıyordur bu kasa benim düşüncem. En azından satıldığında mebaya zoom'a girer. Stok ekran kartı var üstünde. Harici bir ekran kartı yok. RAM var. DDR2. 2 GB. 2 GB RAM var. Intel işlemci var. Şöyle söyleyelim, bu kasalar gibi yaklaşık bir 20 tane kasa aldık. Kart okuyucu yeri de var. Evet. Floppy'yi çıkarmışlar. Bazı modellerde biliyorsunuz floppy de oluyor. Evet, bunu alalım aşağıya. Bu kasayı VIP üyeliğe yollarken şu şekilde yapıyoruz. Çok fazla kargo ödememesi için içine diğer göndereceğimiz ekipmanları, ürünleri, işte tornavidasını, telefonlarını, iPhone'larını koyuyoruz. Öyle yolluyoruz. Sonra sarıyoruz. Kasalar o şekilde gönderiliyor. Koliyle gönderilmiyor. Laptopları falan koliyle. En üstteki kutudan başlayalım. Bu arada ben ufak tefek bunların satılabilecek fiyatlarını da söyleyeyim size. Tabii hala büyümümüz devam ediyor. Bunları kaç paraya satın aldığımızı söylemiyoruz. Sizden yorumlarda bunu belirtmenizi istiyoruz. Yaklaşan ya da bilen arkadaşlarımıza ya bunların içinden ya da işte kendimizden tornavidalar, kulaklıklar, hurda telefonlar gibi hediyelerimiz olacak. O yüzden yorumlara tahminlerinizi yazın. Böyle bir koli var. Bunun içinde şöyle bakın, bir sürü şunlar var. Bunlar sanırım şöyle yapılıyor. Bu Ethernet kablosunun başına takılıyor. Bu da şöyle onun koruyucusu gibi. Kasaya 500 lira mı demiştik? Tahminen dedim. Eder. Net bilmiyorum. Şöyle. Bunlardan bir torba var. 500 adet yazıyor ama bence 500'den az var. Kullanılmış. Şöyle internette 100 tanesi 70 liraya satılıyor. Bunun. Evet. Bunun 100 adeti 70 liraymış. Kalite değişiyor tabii. Ya burada 40 liraya satılan da var. Burada 100 tane vardır. Fakat geçen benim ihtiyacım oldu. 20 metre kablo aldım. 10 metre kabloya kaç para ödedik? 25 lira. 25 lira dedik. Şöyle yapılabilir. Bu ham madde var. Buna kablo alırsın. Kesersin. Birleştirirsin. Bunun birleştirme şekli internette var. Kablo Turuncu, şeklinde beyaz, yeşil öyle bir şeyler. satabilir. Öyle paraya döndürülebilir. Bu şekilde de satılır. Bu ne? Nadir. Bir tane uydu. Uydu alıcısı. Nexstar. USB ile aynı zamanda hafıza kartı girişi de olan bir uydu. Hatta Dijitürk kartlarının takma yuvaları da var. Yani Kumandası da çıktı. SCART kablosu. muhtemelen da eski çıktı. bir şey değil bu. Arkada çıkışlar. RS230 Tamam, o zaman bunu çıkışı şöyle var. yapalım. Bunu bir arkadaşımıza yollayalım. Ses sistemi. Tabii bunda böyle hazır, her şey hazır çünkü. Şöyle hemen şunu lastikleyeyim ben. Kolye bir tanesini bunu koyacağız mesela. Şimdi şuradan devam edeyim ben. Böyle iki tane DVD writer ve okuyucu. Bunun üstüne yeni mi yazıyor? Yeni yazıyor. Yani kullanılmamış ya da bilmiyorum. Onu koyalım. Ben mi devam edeyim, sen mi Evet, devam devam ediyorsun? olur. Şurada bir koli var. Bu koli çok güzel. Telefon kutusuymuş. S53 Vietnam. 60. Bak, Samsung. Vay be. Kaç tane telefon gelmiş? S53 60 ve e-mailleri yazıyor. İşte e-mail nasıl çalınıyor? Evet. Hangi 20 tarihte gelmiş kim bilir. Tarih var mı? Tarih yok. S53 60 ne zaman gelecek? Belki 2015'te falandır. Tabii. Bu kutuda Semih bahsetsin. Arkadaşlar burada VCD'ler var. VCD film bilenler bilir. Bakalım. Ve orijinal hepsi. Nereden bakın. Kaç para ediyormuş? Orijinal şeyleri var. Bandrolleri var. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bu VCD'ler gibi yaklaşık 2000 adet var arkadaşlar. Aynen. Mesela neymiş? Galactica. Matrix abi. Matrix'in. Seri mi? 4 diskli özel set. Valla ben CD'lere baktığım zaman 20 adet film 250 lira yazmış. Truvalı Helen. Amerika'da doğdu. Bir tane film var. Yine klasikmiş. Bu 125 lira yazmış. Bir tanesi. 6 tane filme 75 lira yazmış. İçinde X-Men, Taksi, Terminator falan filan var. Ya bunlar klasik artık arkadaşlar. Bunlar çünkü piyasada satılmıyor. Indiana Jones ve serisi koleksiyon. Özel koleksiyonu. Bu kutu çok para yapabilir arkadaşlar. Çünkü bunların hastaları var. Uf bak abi. Oo. Ama kırılmış bir tanesi. Bir tanesi kırılmış. Vay be. Bazıları da eksik. 4 tanesi de eksik. Vay be. Ama yine de koleksiyon neticede. Şu an bile iyi para yapıyor bunlar. Bundan birkaç sene sonra daha çok para yapabilir. O zaman bunlar da mesela biz arkadaşlarımıza yollasak bunları Parayı çevirebilirler. Çünkü hastaları var. mesela Günah Çağrı, Kazanma Hırsı. Vay be.
Ha, şu filmi hatırlıyorum ben. Genç ve heyecanlı. Testere 5. Bunlar satılır. Nerede satabileceğinizi de Instagram'dan takip ederseniz eğer, bir takım online bit pazarı olayı var orada. İkinci el telefonlar falan ucuz bulunabiliyor. Bir takım eşyalar, elektronik aletler, bilgisayarlar. Hem oradan satın alabiliyorsunuz. Orada elinizdeki ürünleri de satabilirsiniz. Fakat burada linklerini vermiyoruz. Sadece indirim gelince size paylaşıyoruz. O da Tamir Sıfır Instagram'da. Hepsi orijinal arkadaşlar bunların. Biz böyle ufak bir koliyi oradan aldık. Bunlar gibi çok ya belki 2000 adet falan var yani. Ve kararsız kaldık hepsini alsak mı? Bunları severseniz alırız hepsini. Ben bir devam edeyim, sen bir devam Tamam, et. bir tane şunu çıkaralım. Biraz düşük oldu. Ne düşük oldu? Ne bileyim böyle belki PC'de. birisi falan beğenmezler. Ben beğendim. Bir tane Samsung R510 çıktı. Ne kadar Zamanının- istemiş. Tuşlara bakın. Çok iyi bir bilgisayarı bu. Şu an hala iyidir bence çünkü hatırladığım kadarıyla stok bunda 4 GB RAM geliyordu. Güzel, rengi de bir değişik. Güzel. Bizde de bir Samsung vardı o zamanlar. Bu pahalıydı. Biz bir alt modelini almıştık. Evet, güzel bir Yıl 2010 10 falan. 10 falandı. Tamam mı? Güzel ama. Gayet güzel. Çalışıyorsa da eğer. yani Ya çalışmasa da ekranı falan. ekran, Ki şöyle bir durum var. ekranları çok pahalı. 400 lira civarı. Abi her şey üstünde gibi duruyor. Yani bataryası Evet. baksana bastığında gücünü gösteriyor ama güç yok. Öyle işte. Hard diski de duruyor gibi. Bu da böyle bir laptop. Bu sefer biraz film olayına gittik. Bir tane daha bir şey çıktı. Bu ne ya? Premier. Ama çok şey var arkadaşlar. Bu VCD mi başka bir şey mi? DVD. Ha, DVD ev sinema Yalnız bu sistemi. ev sinema sistemi. Devamı nerede ki? Bu da hoparlör girişleri var. Çok eski VGA çıktı. VGA çıkışı, SCART var. HDMI yok tabi o zaman. Dijital optik çıkışı var. S-video çıkışı var. Yani DVD ihtiyacı olan birisi bunu alır. 50 liraya falan da satar. Ya bunlar aslında koleksiyonluk işler. Bunlar Ama sadece- DVD bize şu an eski geliyor ama evde düğün DVD'm var. Ne yapacaksın? Bilgisayarlarda DVD çıkmıyor artık. en yenilerinde çıkmıyor. Ya şu an yeni bir laptop al, DVD yok. Doğru. Mecbur böyle bir alet ihtiyacım var. Gidip de bunun sıfırını almaktansa bir tane düğün DVD'si izleyeceğim. Yani olabilir. Yani Devam mantıksız. Ulan ben şu poşeti vereyim Teknosa. Milli takım teknoloji tedarikçisiyim. Kaç yıllık fikrimdir? Ne zaman Teknosa sponsordu milli takıma? Takım yazıcılar var bunun sanırım. Aha, bu nasıl yazıcı lan? Bir tane kablosu var. Bir de çivi çıktı. Çivi çıktı. Bu nasıl değişik bir yazıcıymış ya? Fonksiyonel bir şey herhalde. Bence o ayrı bir bu abi. O ayrı bir alet. Bir açayım. Aç bakalım. Fatura. 2014 yılının adını okumayayım da bilmem ne Turizm Gıda AŞ diyor. Ama bu elektrik faturası çıkar. Değişik bir alet arkadaşlar. Fotokopi de çekiyor. Kartuşlu. Bu renkli fotokopili bir şey. Kartuş var mı içinde? Elektriğe takmak lazım. Var. Bu arkadaşlar kartuşları da var içinde. Yazıcı hep geç mi? Böyle bir yazıcı 1500 lira. Öyle mi? Renkli tabii canım. Hem fotokopili. Ve markası ne bunun? Canon. 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 Pahalı bir yazıcı olduğu belli zaten. Canon. Ki yazıcı teknolojisi çok değişmedi yani. Hala aynı. Ayrıca internet girişi de var. Yani eski nesil bir yazıcı değil. Ha, Ethernet kablosu onun için mi Bunu koymuş? muhtemelen ethernetle ağa bağlıyordu falan filan. Bu onun şunun herhalde. Onda bak HP yazıyor. Arkadaşlar bu yazıcılarda olay şöyle oluyor. Bunu Genelde Lenovo- insanlar bunu merakla alıyor evine. Ödev falan çıkaracak. Sonra bir iki kere kullanıyor. Atıyor kenara, bir bakıyor yazdıracak kartuşları donmuş. Sonra kullanılmıyor. Üşeniyor filan. Böyle düşüyor buralara. Ve bunlar para eder. Ve çalışıyordur hep. Yazıcılar aklınızda olsun, genelde O çalışır. Lenovo diyor. Onun mu ki? Ethernet kablosu çıktı. Bu HP. Önemli değil. Bunlar zaten yoğuncu uç. Yani genelde birbirlerine uyuyorlar. Yok şu adaptör onun mu? Buna gerek yok. Bununki zaten direkt üstünden bak. Buradan Ha, 220 oldu. volt. Değil lan. Bunu takacağım. Bir şey Tamam takacağım. 220 voltla Bir çalışıyor. şey takmadan çalışmaz bu. Tamam oğlum anladık da. Bunun yazıcı standart yazıcı girişi. Ha o değil yani. Yo. Şuraya takacağım işte. 12 yoğuncu ama. Başka Tamam, bir şey ucu, yok. öteki ucu abi. Hangi ucu? Adaptörü ya. Şunun ucu. O Bu da- başka bu bir şey laptop şarj oğlum. Bu aleti. bunun şarjı değil ya. Ha, yanlış karışmış. Benim şey. kafamı karıştırıyorsun. Şarj aletinin işte. Bu bunun herhalde. Bunları da yollarız o zaman. Bakın kartuş. Arkadaşlar bunda da kartuş var. Renkli Bu mi? kartuşları Bu da açma renkli. şekli de eskiden biz çok kullandık yazıcı. Sıcak suya tutuyorsunuz, açılıyor. Ha evet. İyi bu da birinin işine yarar. Aynen. Hangisinin Özellikle olduğunu de- anlamadım. Şunu herhalde ya. Onun alt tablosu. Sen bu sefer kamerada görmüyorsun. Tamam. Sonra bana diyor kameraya çıkmamışım ben hiç. Az Tamam. çıkmışım diyor. Ben mi? Kameraya çıkmasam da beni gözler arar. Tamam, bitti. Ne bittisi? Ha, Evet. şu kablolar da onlarındı. Tamam işte bu şunun. Bak yazıcı kablosu. Tam bunlar biri birinin biri birine. Bu bilgisayara bağlantı kablosu. İşte bunları yollarken içlerine Evet, koyalım kaybetmeyelim ki de. Bunları yanlarına koyalım ki adam bunu çalıştırabilsin bunları. devam edelim. Ya burası çok şükür. Şöyle- Alalım onu ya. Yazıcı al oradan. Şimdi Acaba tablet mi? aç bakalım ne varmış. Bir tane işlemci, fanı, soğutucu ve sıfır gibi. Sıfır evet. Şimdi şu iki tane kutuyu açmıyorum. İkisi de çok ağır. En son açmak istiyorum. Arkadaşlar burada o kadar çok telefon var ki. Bakın çıkan telefonlara. Aha Sony'ye bak ya. Şu telefon efsaneydi. Hasta oluyordum ben bu telefona. Oyun falan vardı içinde. Tümleşik bataryalı, yani kafaya dair bir bataryası var. Siemens.
Arkadaşlar bunların hepsi telefon. Aha bakın içinden bu da çıktı. Ya bazen akıllı telefon da çıkabiliyor. Aa, HTC. Bunlar karışık arkadaşlar. Bunlar şöyle para eder. Bunun ekranı mesela. Bit pazarında bunlar 15-20 liraya satılıyor. Bir tane daha değişik bir telefon. Aha BlackBerry. LG. Tek tek bakılacak. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışanlar 100-150 liraya satılır. Tuşlu telefon. Siemens'e bak. Evet. Bu telefon hiç yoksa 15 yıllık. 6300. Ya bunlara bakılacak. Bir tane Diamond. Arka camı kırılmış. Diamond çok çıkıyor ya. Geçen de çok çıktı. Bu poşette ne var? Bunun gibi 4 tane var içinde. Parçaları dağılmış. Evet. Bunlar da çeşitli telefonlar parça. Saat çıktı. Aha Swatch mu? Swatch mu? Vallahi Swatch abi. Bir kordonu kötü. Arkadaşlar Swatch. Güzel bir saat. Şöyle bir LG. E2250 mi 25 mi neyse. Aha bir tane daha BlackBerry buldu. BlackBerry Bold 9000. Oo. Arkası deri. 21.0. Telefon çok arkadaşlar burada. Bu nedir ya? Hepsi telefon. Motora var. Arkadaşlar bunları bit pazarına götürseniz tanesi 10-15 liradan satarsınız. Şimdi arkadaşlar geçen hafta bir şey bahsetmiştim ben. Kabuklu telefon. Bu işleri daha önceden yapanlar bilir. Bunları hurda satarlarken kabuklu kabuksuz diye satarlar. Kabukludan kastım. Hatırlamıyorum tam fiyatını. Yani yanlış söyleyebilirim. Mesela bu telefonları bu şekilde sattığınızda burada yaklaşık 15-20 kilo telefon var. Atıyorum. Kilosu kaç para? 80 lira mı şu an? Ne kadar? Mesela bu poşeti böyle satmak 80-100 lira istediğinizde civarı. atıyorum bu 20 kiloysa bu poşet 1600 liraya satın alıyor. Aynen. Kilo öyle satılıyor. Yani. Bunlar Kabuklu bak- kabuksuz öyle ayrılıyor. Bunların içindeki değerli metalleri ayırıyorlar. Ama Geri mesela şurada bir tane biraz önce şey gördüm. Mesela tek anakartı sökükse eğer telefonun diyelim. Onun değeri Onu daha da fazla. 250 lira mı ne kilosu? Tabii. Şimdi asıl şu kutuları merak ettim ben. İkisi de çok ağır. Başta bir şunu açayım. dönüş. Bir tane J2. Ekranı kırık. Kırık mı? Of. S7H. Burada bir Sağlam mı? görüntü yok. Titredi gibi ama görüntü geldi. Bu Casper'ın bir Ekranı tane. sağlam olmuş. Şöyle. E1 herhalde Casper. Kes. Bir tane de yine A520. O da güncel telefon sayılabilir. Gayet Güzel telefon. Şimdi bu kutumuz tamam. Daha çok var mal ya. Arkadaşlar daha bir sürü şey var. Bilmiyorum hepsini çıkartır mıyız? Çıkartırız herhalde. Bir tane daha kutu. Bir kutu daha S5 kutusu. Aha içinde Oh. iPhone çıktı. iPhone 5S. iPhone 5s, iPhone 4S. 4s. Bir 4S daha. Ve bunların hiçbirinde bir tane çizik dahi yok Bir arkadaşlar. tane de iPhone 4s. Deneyim mi? Dene bakalım. Aha batarya şarj edin diyor. Of. iPhone 6S. Mükemmel. Bir tane iPhone 7. iPhone gördüğümde çok mutlu oluyorum. Bir tane daha iPhone 7. İki tane iPhone 7. Biri gri birisi gold. Vay. Tamam devam et. Devam edelim. Bizim hazırlığımız değil de toparlanmamız arkadaşlar çok uzun sürüyor. Oraları dağıtıyoruz çünkü. Yoksa hazırlamıyoruz. Kutuları direkt geçiriyoruz. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Monitör. Şöyle bir tane Philips monitör. 15 inç, kaç inç? 13 öyle mi oluyor? Şurada 15, yazıyor 15 işte. 15 inç. VGA girişli. İyi. Yani. Bunların şu an HDMI girişleri biraz daha tutuluyor. VGA'lar biraz geride kaldı. Bende başka yok bir şey. Abi. O ne? Xiaomi. Neymiş? Powerbank. 5200 mAh Xiaomi powerbank. Powerbank. Çalışıyor mu? Şakayım şarjı. Sıfır gibi arkadaşlar. Kablosu da burada. Hiç açılmamış. Ya bu kolilerde Aha, aldığımız vallahi yerde çalıştı. evet çalışıyor. Dursun da olsun. Sıfır ürün çok çıktı. Hala da çıkıyor. Bir tane bu neymiş? Laptop soğutucu gibi bir şey. Ama kopmuş Yok kablosu. burada kablosu. Ha buraya sarmışlar. Bu da bir arkadaşımızın işine yarar muhakkak. Bir tane daha var bir şey. Biraz şeymiş. Ne düştü? Bir tane daha soğutucu. Oo Logitech diyor. Abi bu bayağı baksana. Ha, bu fonksiyonlu. Oo, buradan fanın hızını ayarlıyorsun. Şuradan. İyi bir şey. Oo, kapatıyorsun açıyorsun. Vay. Güzel bir şey. Bez baksana şu bezi. Aynen. Böyle Kaliteli. kucağına koyma falan güzel bir şey bence. Logitech Cooling Pad N200. Bir yazsana kaç paraymış. O arada ben birkaç tane daha çıkartayım. Bir tane şöyle klavye çıktı. Minton'muş markası. Fotoğraf makinesi çıktı abi. Aha. Fotoğraf Eski makinesi. nesil herhalde bu. Ha eski nesil. Şöyle sarıyorsun. Poz eski nesil. Letgo'da var 100 lira demiş. Bu. Aha. İkinci el. Ay maşallah. Ama bir poşet daha çıktı. İkinci eli 100 lira arkadaşlar o hikayenin. Ivır zıvırlar var arkadaşlar. Mouse çıktı bir bu tane. bilmem nedir. Bunda ne var? Ses sistemi abi. Dur. Oo çok pis. Arkadaşlar şöyle bir ses sistemi çıktı. Şöyle hemen göstereceğim size. Bu herhalde woofer'ı. Oo kreatif. Kreatif bir ses sistemi. Şöyle.
4+1 mi? Evet. Yani Burada ama hoparlörleri 2 tane burada. hoparlör var. 2 hoparlör var. Çok tozlu ama Adaptöre güzel. bak. Şu adaptör bile Vay acayip be. para yapıyor ha. Kritif. Neymiş abi? Inspire 4.1 Bakalım. 4400. Şimdi bence hiç şey yapmadan şöyle koyalım. Aynen. Şunun içine koysana. Şunu mu? Şunu. Bunu hiç kaybetmeden böylece yollayalım. Güzel bir ses sistemi bu. Fiyatını araştırıyorum da. Var mı başka? 100 lira Letgo'da bir tane buldum. İyi. Ama benim hatırladığım kadarıyla Creative çok iyi ses sistemleri yapıyordu. Ses kaliteleri oldukça yüksekti. Ve amfiyle subwoofer da var. Yani güzel. Bu arada biraz şarj oldu bu. Nerede bunun kutusu? Kutusuna geri koyalım. Şimdi toparlayacak olursak bugünkü kolimizde bunlar çıktı. 7 tane iPhone'umuz çıktı. Bir önceki hafta yayınladığımız videolarda iPhone daha fazla çıkmıştı. Her zaman öyle olmuyor. Biz bu seferkinde kendimiz böyle seçtik. Karışık olsun, bilgisayarlar olsun diye düşündük. Koliler halihazırda elimizde mevcutlar. Yaptığımız VIP üyelere gönderime hazır olan koliler de var. Allah izin verirse bugün onları kargolayacağız onlara. Muhtemelen de yarın ulaşmış olur ellerine. İnşallah. Çok soru geldi. VIP üyeliğe katıldığım zaman ne zaman gönderiyorsunuz diye. Katıldığınızın o haftası gönderiyoruz. Ayda bir koli alma hakkınız var. 65 parça ürün çıkıyor. İçinde en az bir tane iPhone oluyor. Minimum biz 6 telefon diyoruz da genelde 6'dan fazla 10-12 tane telefon yolluyoruz. Kişiye özel bir koli yapmıyoruz. Biz kolileri hazırlıyoruz. Adresleri yazıyoruz. Rastgele hangi kutu önümüze denk gelirse ona yapıştırıyoruz. Evet. Böyle bir durum var. VIP üyelikte şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Diğer katıl butonu üyeliğindeyseniz eğer WhatsApp numaramız muhakkak vardır. VIP'ye geçmek istiyorsanız muhakkak geçmeden önce bizle iletişime geçin. Yükseltme aboneliklerinde kutu hakkı yok, koli hakkı Evet. yok. O yüzden bizle irtibat halinde olmanız lazım yükseltme yapmadan önce. Mesela koli içeriklerinde de şöyle düşünün arkadaşlar. Ödediğiniz 650 TL'nin karşılığını alacaksınız diye bir kural yok. Biz size öyle bir şey vaat etmiyoruz. Ki biz bu kolileri alırken de aldığımız kişi de bize vaat etmiyor. Başlarda aldığımız bazı kolilerden gerçekten zarar ettik, üzüldük. Evet. Ama şimdi böyle koliler kendisini karşılıyor. Yani bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Yani bu tamamen şans. Belki de şöyle de bir durum var. Biz daha önceden abimle yaşadık. Bir tane koli almıştık. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Çok değersizdi. Yani verdiğimiz paranın %1'ini bile karşılamadı. Ama en son bir tane kutuyu bir açtık. İçinden öyle bir şey çıktı ki o kadar değerliydi, anlatamam size. Yani şu cep telefonlarından daha değerli. Kazandık. Bir şey daha söylemek istiyorum. Belli olmuyor yani. Bizim temennimiz ve isteğimiz şu ki bu kolileri kesinlikle paraya çevirin. Uygun satış platformlarında ama ilk etapta tabii bu işi bilmediğiniz için ve ticarete yeni atılan birisiyseniz zaman alacaktır 650'yi çıkarmanız. Evet. Ama zamanla siz de öğreneceksiniz olayı. Mesela cep telefonunu üzerine yoğunlaştığımız için bunları zaten çoğunu uğraşmayız satmaya. Yani Aynen. bizim için önemli olan telefon almak için Telefon. uğraşıyoruz ama ki satıcılar şöyle bir durum arkadaşlar. Bizdeki gibi öyle diyalog kurup diyor ki kardeşim alacaksan al bu kutuyu. Almış aynı bu tavırla. Alacaksan al. Almayacaksan beni boşuna meşgul etme diyor. İçinden ne çıkarsa Aynen. beni de rahatsız Ya, etme diyor. Mesela şu monitör bizim işimize yaramayacak bir monitör. Yani zaten bu monitör gibi bizde belki daha Vardır. büyükleri de var yani yukarıda. Hani, Kendi eski bilgisayarlarımız. Satmaya da uğraşamayız oralarda çünkü gün içinde gerçekten bizim çok fazla Evet. vaktimiz yok. Ondan mütevellit bunları siz belki hobi anlamında başlarsanız paraya çevirebilirsiniz Evet. diye düşünüyoruz. Biz mesela şu paketi satmak istesek kabuklu telefonu. Bunları alan arkadaşlar var. Biz ararız deriz ki elimizde atıyorum 20 kilo kabuklu telefon var. İşte kilosuz para. Biz veririz arkadaşlar. Tek tek mesela aslında uğraşsanız içinde mesela 63.0'ı canlandırsanız belki bir tek 63.0'ın 200-250 lira kazanacaksınız Aynen. ya da daha az. Bunların hepsi ticaret Düşünsene. kabiliyetinize bağlı. Hayır yani şundan dolayı anlatıyoruz arkadaşlar. Yani biz sanki koli satıyormuşuz gibi. Biz sadece şöyle. Biz bugüne kadar 650 liralık olan butonumuzu açmamıştık. Biz onu açtık. Siz bize destek oluyorsunuz diye ve bu kolilerden ulaşamıyorsunuz, talep ediyorsunuz diye. Siz de bu heyecanı yaşayın diye biz size bunu tattırıyoruz. Biz bu koli geldiğinde heyecanlanıyoruz aldığımız. Aynen, İçinden ne yani. çıkacak diye. Siz de onu yaşayın diye bizim amacımız bu. Bazı Yani- şeylerin parayla ölçülmez arkadaşlar Aynen. değeri. Bunu hobi olarak düşünün. Bazı hobiler vardır. 1000 TL verirsin Ferrari'ye 1 dakika Şimdi binersin. bizim- Arkadaşlar bizim telefon satışımız YouTube kanalımızda yok. Başka bir platformda da parakende satışımız yok. Hurda satışımız yok. Tekrar söylüyorum katıl butonu üyeliği tamamen gönüllülük esasına göre olup sizin katılıp ya da katılmamanız size ait olup videolarla ilgili hiçbir etkisi yok. Discord ile ilgili WhatsApp numaramıza erişebilirsiniz. Onun haricinde size başka bir imtiyaz sağlamaz. Dur. Unutma diyeceğini. WhatsApp numarasına dipnot yapayım, düşeyim. WhatsApp numarasına eriştiniz diye de gece 11'de ulaşamazsınız. Biz ne zaman müsaitsek o zaman cevap Aynen veriyoruz. öyle yani. Buradaki amaç siz bize katılıyorsunuz, bizi maddi anlamda destekliyorsunuz diye biz de size maddi hediyeler imkan dahilinde bunları gönderiyoruz. Yani bunlar hediye arkadaş. Hediyenin Onu da- mevlası olmaz. Gönülden gelir. Çıkmasınlar çok konuştuk abi. Videodan çıkarlar. Çıkabilirler, kalanlar bizimdir. Öyle mi? Kalan sağlar bizimdir. Acaba kalan kaç kişi var ki?
Sorumu sorsun. Bence 3 kişi var. Bayağıdır hediye almıyoruz diyorlar. O zaman soru cevap olsun bu videoda. Şöyle yapalım. Ne soralım? Ne soralım? Ninja Kaplumbağalar çizgi Çizgi filminde. film sormayalım ya. Bu video ile ilgili bir soru soralım. Tamam, bu videodan bir soru soralım. Tamam soralım. Kaç adet iPhone çıktı? Kaç adet iPhone çıktı ve soğutucunun markası, modelini? Aynen öyle. Bilene Bilene arkadaşlar şöyle olsun bu sefer. Tornado setimiz bir olsun baştan. tamam. İlk 3 yorumu yapalım. İlk 5 kişi diyelim. Orada da arkadaşlar dikkat edin, bakın geçen de yazdınız. Ben önce yazdım, sen sonra. Düzeltme Bize- yapıyorsunuz, biz görüyoruz. Hayır. onu. Düzeltme de yapsanız sizin yorumlara baktığınız yerde yorumlar dakikasına yazmaz. Bizim admin sayfamızda kim kaçıncı dakika, kaçıncı saniye yorum yaptıysa düzeltse dahi ilk attığı andaki yorumun saati yazar arkadaşlar. Bunu atlamayın. İlk 5 kişiye o zaman tamire başlangıç setleriyle ilgili bir şeyler verelim. Onu Aynen. Instagram'dan- Tornado falan filan öyle bir şeyler Instagram'dan ayarlarız. paylaşırız. İşte tornavida olur, açma seti olur, cımbız olur. O zaman tabii Bant olur. yarışma hediye varsa katılım şartı da vardır Tabii. muhakkak. Sosyal medya hesaplarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz size dedik ki mesela kazandınız, atıyorum şu Instagram'a dönün dediğimizde Instagram adınızla döndüğünüzde işte ben kazandım falan diye Ekran sadece görüntüsü. adınızı söyleyin. Biz sizle irtibat Bir de kuruyoruz yorumunuzun zaten. ekran görüntüsü Tabii atın bu, arkadaşlar. bu bir süreç. Biraz zaman alabilir. Atıyorum 3 gün, 5 gün, bir hafta. Lütfen hani ben kazandım dönmüyorsunuz diye Öyle heyecan bir şey yok. yapmayın. Yani döneriz Biz muhakkak döneriz yani. Tamam. Görüşürüz Tamam, arkadaşlar. hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.